الجراحي المقصورة قبل استخدام أي أجهزة إلكترونية. حزام، ارفع اللسان المعدني ثم افصل النهايتين عن. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر Evet, merhaba. Birkaç gündür Riyad'dayım. İlk defa geldim Suudi Arabistan'a ve Riyad şehrine. Dolayısıyla ilk izlenimlerimi de böyle kayıt altına almak istedim. Eylül ayında olmamıza rağmen hava hala çok sıcak. Riyad özellikle nem açısından çok kuru. Nem oranının çok düşük olduğu bir şehir. Ancak ciddi bir sıcak var. Yani özellikle 11 ile 4-5 arasında kesinlikle dışarıda 10-15 dakikadan fazla durmanızı tavsiye etmem. 40 derecelerin üzerinde tabii ki sıcaklıklar. Evet, selam. Bugün günlerden 16 Eylül. Riyad'dayım. Sabah saat 9.30, günlerden Cuma. Tam şu anda yürümekte olduğum doğrultuda Kingdom Tower'ı görüyorsunuz. Sanıyorum dünyanın en büyük şişe açacağı. Yani çok estetik bulduğumu söyleyemem. 300 küsür metre, inanılmaz boyutlarda. Ve Riyad'ın her yerinden görünüyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi kaldırımlar, sokaklarda yaya görmek çok zor. Ben de yanıma suyumu aldım. Öyle kısa bir yürüyüşe çıktım. Biraz sonra kaldığım otele geri döneceğim. Çünkü hani bu havada böyle uzun yürüyüş yapmak çok mantıklı değil. Hava sıcaklığı da saatler ilerledikçe inanılmaz şekilde artıyor. Saat 12-1'den sonra hava sıcaklığı 42-43 derecelere ulaşıyor. Ve hava inanılmaz kuru. Nem yok denecek kadar az. Evet, durumlar böyle. Gelmeden önce biraz bakmıştım, araştırmıştım. Ülkenin genelinde son 2-3 yılda ciddi reform hareketlerinin olduğunu da zaten biliyordum. Burada insanlar özellikle bu son 2-3 yıl içerisinde yaşanan reformlardan çok memnunlar. Özellikle kadınların sosyal hayata karışması büyük bir reform. İş hayatında da kadınları çok fazla görebiliyorsunuz. Hizmet sektöründe de kadın çalışanları çok fazla gördüm. Veliaht Prens Muhammed Bin Salman etkisiyle özellikle kadınlar için yapılan bu reform hareketleri kıyafete de yansımış. Yani aslında şu anda saçını örtmeyen bile Suudi kadınlar var. Bunları görebiliyorsunuz. Bunlar çoğunlukta değil tabii ki. Tek tük, yani %5 gibi bir oran söyleyebilirim gördüğüm kadarıyla. Sosyal hayattan biraz bahsedecek olursak şu anda mesela Eylül ayında bile akşam saatlerinde hava sıcaklığı 35 derecenin altına düştükten sonra yani ailece dışarı çıkıyorlar. Çok fazla yeni alışveriş merkezi inşa edilmiş ve bu alışveriş merkezleri inanılmaz büyük boyutlarda. Sadece kapalı mekan olarak düşünmeyin. Dış alanda yürüyüş yapabileceğiniz açık alanları da mevcut. İnsanlar bu alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyorlar. Aynı zamanda şunu da gördüm. Çok ciddi bir genç popülasyonu var. Hatta çocuk popülasyonu var açıkçası. Suudi halkının nüfusu önümüzdeki yıllarda artacak gibi duruyor. Şu anda ülkede tabii çok fazla göçmen de var. Özellikle Mısırlı, onun dışında Hintli, Pakistanlı, Bangladeşli, Sudanlı popülasyonu çok yüksek. Şu anda kaldığım otelin 28. katına çıkıyorum. Açıkçası Riyad şehri ilk izlenim olarak bana biraz sıkıcı bir şehir gibi geldi. Evet, geniş caddeleri var, binalar çok yüksek değil.
gökdelenlerden bahsetmiyorum. Yani ciddi bir gökdelen yoğunluğu da var. Bunlar da özellikle son 4-5 senede yapıldığını söylediler. Normal insanların oturduğu evlerden hani bahsediyorum. Bunlar 3-4 katı geçmiyor. Hatta bunun da bir standardı varmış vesaire anlattılar ama yani hep aynı renkte ve modelde bunlar. Klasik Arap mimarisi, sarı renkte. Ve şehrin ışıkları da sarı. Dolayısıyla geceleri, akşamları güneş battıktan sonra sapsarı bir şehir görüyorsunuz. Şunu da fark ettim. Eskiden burada namaz saatlerinde, ezan saatlerinde bütün dükkanların, iş yerlerinin kapatıldığı, belki yarım saat 45 dakika boyunca kapatıldığı söyleniyordu. Ama bu da değişmiş artık. Yaklaşık 2-3 senedir iş yerlerinin bu konuda özgür bırakıldığı, çok fazla bu konuda baskı olmadı, hatta hiç baskı olmadığını söylediler. Bu da bize şunu gösteriyor, yani Suudi Arabistan ciddi manada aslında sekülerleşiyor. Yani bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz ve insanlar da bunu söylüyor zaten. Ben dediğim gibi ilk defa geldim Suudi Arabistan'a. Dolayısıyla herhangi bir karşılaştırma yapamayacağım. Ama sadece karşılaştırmayı şununla yapabilirim. İnternette okuduğum yorumlar ve izlediğim videolar, özellikle 2018-2017 öncesinde yazılan yazılar ve çekilen videolar da şu an benim gördüğüm çok farklı. İnsanlar da bunu söylüyor. İşte diyor, bu diyor yeni Suudi Arabistan, yeni Riyad bu diyorlar. Artık burada hayatın değiştiği ve sanıyorum geri dönülemez bir şekilde değiştiği çok açık. Ve insanlar bundan çok mutlu. Dolayısıyla Muhammed Bin Salman'a da ciddi bir destek olduğunu söylüyorlar yine. Özellikle genç jenerasyonun desteği de var. Ve kadınlar için yaptığı reformlar destek görüyor. Kadınların araba kullanması bildiğim kadarıyla 2 veya 3 sene önce serbest bırakıldı. Ve şu anda ciddi sayıda kadın sürücü var. Bunun da hatta trafiği arttırdığını da söylüyorlar ilginç bir şekilde. Tabii şu da söyleniyor. Suudi kadınların araba kullanma deneyimi yok. Sadece 2 senelik bir deneyim. Dolayısıyla trafikte biraz tehlikeli durumların oluştuğunu da söylüyorlar. Kadın sürücülerin birden sayılarının artmasıyla böyle bir durumda oluşmuş. Böyle ilginç bir durumda oluşmuş. Suudi halkında ciddi bir zenginlik var. Bu sanıyorum herkes tarafından bilinen bir konu. Ve bu parayı aslında harcamak istiyorlar. Çok kaliteli şeyler almak istiyorlar. Arabalar, kıyafetler, restoranlar hepsi çok lüks, çok pahalı. Bunu hemen fark ediyorsunuz zaten. Ve bu zenginliğin de aslında gün geçtikçe arttığı söyleniyor. Suudi Arabistan gelişiyor diyorlar. Yani gelişiyor ve zenginleşiyor. Çok çılgın projeler var zaten. Medyada da görebilirsiniz. İşte Neom projesi var, Çizgi Kent projesi var, Kızıldeniz projesi var. Turist çekmek için yapılan bir proje bildiğim kadarıyla. Şehir inanılmaz genişliyor. Riyad günden güne hem boyutu hem popülasyonunun arttığını söylüyorlar. Bunu zaten görüyorsunuz. Her yer inşaat. Benim ilk gözlemlerim bunlar 1-2 gün içerisinde açıkçası. Ve bunları da kayıt altına almak istedim. Evet. Görüşmek üzere. Selamlar.